Burada ben dışarıdan geliyorum değil mi? Hakan abi. Saçmalama buraya gel. 1 Kasım gecesi İstanbul'da doğdum. Akrep burcuyum. Suadiye'de, Bağdat Caddesi civarında çocukluğum geçti. İtalyan Lisesi'nde okudum. Yeditepe Hukuk Fakültesini bitirdim. Şimdi Hangimiz Sevmedik dizisinde oynuyorum. Çocukluğum en yakın arkadaşlarım annemle babamdı. Hiç ben arkadaş aramazdım yani. Hep annemle bir şeyleri yapardım, babamla bir şeyleri yapardım. Bu uzun süre böyle devam etti. Şimdi de babamla yaşıyorum hala. Evde kedimiz var, kedilerimiz var. Lisedeyken ben İtalyan lisesiydi ve konuşmayı çok seviyordum. Yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum ve hafızam çok iyiydi. Dolayısıyla o yüzden başarılı bitirdim ben liseyi. Sosyal bir şey tercih etmek istedim. Sosyal okunabilecek şeyler arasında en mantıklısı hukuk gelmişti. Babam da gümrükçüydü. Çok fazla hukukla işi oluyordu. Arkadaşları çok fazla savcı vardı, hakim vardı, avukat vardı. İlk ben lise 1'de ona sordum sence ne okumalıyım baba diye. Avukat olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Okumayı da çok seviyorsun, iyi okuyorsun dedi. Hafızan da çok iyi dedi. Tarz olarak da ileride avukatlık yapmaktan keyif alacağını düşünüyorum dedi. O şekilde ben de ikna oldum ve hep hukuk endeksli bir şeylere baktım ve onu tercih ettim. Ben senin o kızı sevmediğinden gayet eminim yani. Resmen eziyet ediyorsun kendine. Yapma gözünü seveyim ya. Doğru söylüyor. Hem bir tek kendine değil, o kıza da eziyet ediyorsun. Yazık değil mi ya? Oyunculuk biraz kendiliğinden gelişti. Benim genellikle benim konumdaki oyuncular hep bir modellikten gelme durumları var ama ben hiç modellikle ilgim yok. Aslında biraz tesadüf diyebilirim. İnsanlar benim enerjimin, görüntümün, tarzımın buna çok uygun olduğunu, oyunculuk yapabileceğimi, neden denemediğimi sürekli soruyorlardı zaten. Menajerlerimle tanışmam vesilesiyle bir kız arkadaşım tanıştırmıştı. Öyle aklıma soktular beni. Ben onlardan ders almaya başladım. Sana özel ders vermek istiyoruz dediler. O şekilde ben de neden olmasın dedim. Her halükarda bir oyunculuk eğitimi zaten kişisel gelişim anlamında faydalı olacağını düşündüğümden o şekilde gelişti. Hocam benim bir şikayetim var. Lütfen. Daha çok ben İlyas bugün sahnesi çalışmak istiyorum. Ama Daha ben çalıştım. İlyas Emel Tarık sahnesi İstiyorum. Evet. Bu Özkan beni çalıştırdı. Bu Özkan çalıştırmıyor. Tarık Akan'ın bütün filmlerini seviyorum. Yani Ya Babam Sınıfı, Neşeli Güler ama benim en çok etkilendiğim duygusal Canım Kardeşim filmiydi. Çocukken izlediğimde yani ağlamıştım. Bayağı bir etkilenmiştim. Protezi birazdan bir hastam gelecek. Hayır, üst taraftaki protez onun verebilir misin diyorsun. Hastaya mı verelim? Evet, evet. Evet hastaya Hastaya veririz. Ben bugüne kadar böyle çok şükür ki çok güzel temiz dizilerde yer aldım yani. Bundan çok memnunum çünkü biz yani dizi yayınlandığı gün arkadaşlarımla bizim evde falan toplanıp dizi izliyoruz. Ya, insanların, çevremdeki insanların ya sizin dizi izledim, çok eğlendim, çok güldüm demesi ve izlerken de bundan müthiş keyif alıyor olmamız benim hoşuma gidiyor. Yani kötülüklerin olduğu bir dizide yer almak almamaktan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah bu şekilde devam eder. Ama tabii tavsiyeler geliyor ileride aksiyon yap, sana yakışır falan filan. İleride biraz gelecektir. Biz de yani ne tekliflere göre şekillendireceğiz. Şu anda ne desem yalan olur, ne desem boş olur yani. Kestik. Tamamdır. Sadece şu başını bir alır mı? Çok karıştı gibi. Ben lafımı Evet. yaptım. Sadece o kısmı alayım o yüzden girişi kullanabiliriz. Desane başı için hemen bir şey alıyorum. Benim de her senaryo elime geçtiğinde biraz düşünmek zorunda olduğum bir karakter oldu. Çok böyle keskin çizgileri yok. Yani Tarık'ın başta baktığımızda yani tabii ki belli özellikleri var. Yiğit çocuk, delikanlı çocuk, ailesini çok seven, karısını çok seven bir çocuk. Gözü kara da bazı yönleri. Ama bazen öyle şeyler geliyor ki mesela belli yerlerde büyük tepkileri var. Çok cesur yazılmış. Bazı yerlerde de bir bakıyorum çok çekingen, çok annesinin ve karısının sözünü dinleyen. Yani ben de aslında senaryoya göre biraz karakteri oyunculukla beraber esnetmek durumunda kalıyorum. Ama onun dışında zaten Tarık Akan'dan esinlenerek yaratıldığı için
Ailenin yakışıklı çocuğu, çok temiz kalpli bir çocuk, iyi bir çocuk ve asla ailesinden ve yaşadığı yerden kopmak istemeyen bir karakteri var. Benim için en belirgin özellikleri bu. Yani sevdikleri için canını bile verebilecek, dürüst bir insan Tarık. Keşke Tarık'ın arkadaşı olsa dizide. Ben en çok böyle bir ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Hiç dertleştiği falan bir arkadaşı yok. Bir kankası, bir hani beraber dolaştığı, ettiği falan. Hep ailesiyle yani. Bu anlamda da bana biraz şey geliyor, hayali geliyor yani Tarık karakteri. Evet, kostüme gidiyoruz. Gel abi, karavana da bekliyorum, gel. Buyurun Yeliz Hanım. Teşekkür ederim. Her zaman bu kadar centilmen ve kibardır, her zaman. Türkiye'de bir şeylerin gelişmesi, yani tek bir şeyin gelişmesi zor gibi geliyor bana. Bence önce bir zihniyetin değişmesi lazım. Kulüp anlayışlarının değişmesi lazım. Biraz spora olan bakış açısının değişmesi lazım. İnsanların niye spor yaptığını bilmesi lazım. Bunun hani liselerde, üniversitelerde hocalar tarafından bunun desteklenmesi lazım. Ben Amerika'yı son sene lise okudum ve orada lokal gazeteler vardı. Ben futbol takımına da girdim, basketbol takımına girdim. Ve bu takımlara girdiğinizde gerçekten ayrıcalıklı oluyorsunuz ve bütün okul sizi destekliyor ve hocalar da sizi destekliyor. Eğer bir derse gidemediğiniz zaman hiç önemli değil onlar için yani. Sen yeter ki sporunu yap, yeter ki başarılı ol. Neyse senin yeteneğin, rehber hocaları bu yüzden var zaten. Senin yeteneğini keşfediyor ve ona göre ders almanı sağlıyorlar ve ona göre üniversite seçiminde bulunmanı sağlıyorlar. Ve bütün bunları yaparken de spor veya sanatla uğraşırsan bunu destekliyorlar. Zaten mesela basketbolcu olmak üniversite okumuyorsan mümkün değil. Yani üniversite okumuyorsan NCAA'de oynayamıyorsunuz ve basketbol hayatınız sona eriyor. Sizi okumaya zaten mecbur bırakıyor. Yani hem sporcu ol diyor hem oku diyor. Bir kere böyle ülkesel bir gelişim olmalı ki zaten bir şeyler gelişsin. Kulüplerin tek başına yaptığı çabaların hepsi, o münferit çabaların hepsi çok cılız kalıyor. Bir dönem içerisinde biri geliyor, bir şeyleri yükseltiyor, o gidiyor, tekrar aynı yere geliyor. Ama bir çocuğum olsa muhakkak ki jimnastiğe yönlendiririm. Yani çocuk yaştan beri yüzme ve jimnastik, yani çünkü jimnastik şöyle bir şey. Belli bir yaşa geldiğinizde kas yapınız ve fizik yapınız her türlü sporu tercih etmeye müsait hale geliyor. O yüzden muhakkak ki jimnastik, yani her sporu yapmasını teşvik ederim ama jimnastiğe ayrı bir önem vermesini isterim çocuğumun. Yeni sahneye giriyoruz şimdi. Dizinin son bölümlerinde Tarık, İlyas ve Emel arasında epey zor bir durumda kaldı. Can Yaman böyle bir durumda kalsaydı tepkisi ne olurdu? İşe yaramadı işte, görüyorsun. Tarık kadar şey olamayabilirdim, medeni olamayabilirdim. Tarık çünkü kimsenin üzülmesini istemeyen, kimsenin kırılmasını istemeyen, kırdığı zaman da sonradan zaten pişman olan bir insan. Zaten bu kadar evli olup da gizlilerine evlenip de eziyet çekmesinin sebebi de kimsenin kırılmasını istememesi. Ben daha şey olabilirdim, daha köprüleri yakabilirdim yani. Arkadaşlığımı kesip falan. Daha net olurdum ben yani. Bu zaten olaylar ben olsaydım baştan böyle gelişmezdi. Bu raddelere gelmezdi yani. Ben anneme karşı da daha net olurdum. Babama karşı da daha net olurdum. Ben çoktan çekip gitmiştim zaten. Böyle bir kadını sevseydim ve ben çoktan dizi olmazdı yani benim hayatım. Biriyle evleneceksen ve seviyorsam annem üzülmesin falan diye de şu tepkimi net verirdim yani. O noktada da müdanam hiç yok ya. Benim aşk tanımım. Yani şu ana kadar aşık olmadığım için ahkam kesmeyeyim ben. Şudur budur ama bize öğretilen kitaplardan, filmlerden bir kavuşamama hali var. Kavuşunca aşk olmuyor. Hep bir kavuşamama hali. Sanırım aşkın içinde biraz hayranlık ve saygı duygusu muhakkak olmalı. Çünkü hayran olmalısınız. Bir noktada kendinizi hatta öyle bir görmelisiniz ki karşınızdaki insan sizden üstün gibi algılamalısınız. O öyle bir hayranlık, zekasına bir saygı, aklına, fikrine, ne yapacağına bir saygı ve sürekli şaşırmalısınız da. Böyle bir şey yaptı ama çok enteresan falan ve kurcalamalı sizi. Aşk biraz böyle bir şey, komplike bir şey.